Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan öncesi kuru yufka tarifini paylaşmak istiyorum. Ramazan'a hazırlık, bu yufkalarla isterseniz börek, isterseniz yöresel tarifler yapabilirsiniz. Hamuru için 7 su bardağı un, biraz tuz ve su kullanıyorum. Toplamda 3 su bardağı su kullandım. Hamurumuz mayasız oluyor. Sadece un, su ve tuz kullanıyoruz. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayalım. Hamuru üzerini kapatıp biraz dinlendirelim. Hamurdan bezeler alacağım. Hamuru ikiye bölüyorum. Cevizden biraz büyük ya da küçük bir mandalina büyüklüğünde diyebiliriz bezeler alıyorum. Toplamda 28 beze hazırladım. Hamur ne kadar dinlenirse o kadar kolay açılacaktır. Bezelerimizi hazırladım. Un serilmiş bir tepsi üzerine aldım. Üzerini buzdolabı poşetiyle örttüm ve tekrar kurumaması için üzerini bir örtüyle kapattım. Açmaya ilk hazırladığım bezeden başlıyorum. İlk başta bol un serpebilirsiniz. Bol unla açıyorum. Bol unla daha kolay bir şekilde açabilirsiniz. Gerekirse ara ara un serpin. Tava büyüklüğünde açtım. Ben ince açıyorum. İsterseniz biraz daha kalın da yapabilirsiniz. Kızgın tavaya alalım. Sık sık çevirerek pişirelim. Yüksek ateşte pişiriyorum. Mutlaka yüksek ateşte pişirin. Sık sık çevire çevire pişiriyorum. Videoda görüldüğü gibi üzeri kızardıktan sonra alıyorum. Tekrar gösteriyorum. İkinci hamurumu açıyorum. Bir taraftan açıp bir taraftan pişiriyorum. Tek başına olduğum için biraz tabii ki zor oluyor. İkinci yufkamı açarken ocağı kıstım. Yufkayı koyduğum zaman tekrar altını açıyorum. Fazla ununu silkeliyorum. Kızgın tavaya alıyorum. Bütün bezeleri bu şekilde açıp pişireceğim.
Yufkaları küçük açacağımız için bezeleri küçük tuttum. Eğer büyük açacaksanız, sacınız varsa o zaman büyük tutabilirsiniz bezelerinizi. Bütün yufkaları pişirdim. Bakın hepsi hazır. Üst üste aldım. Üzerine örtüp bu şekilde aylarca saklayabilirsiniz. Kullanmadan önce de bir örtü üzerine kuru yufkayı alıp ıslatalım. Ben bir sprey şişeyle ıslatıyorum. Eğer böyle bir şişeniz yoksa elinizde, bir kaseye su alıp elinizde su serperek de ıslatabilirsiniz. Yufkaların kalınlığına göre su miktarını arttırabilirsiniz. Her iki tarafına da su serpip üst üste alıyorum yufkaları. Kenarları biraz kalın olabiliyor mesela. Kenar kısımlarını daha çok ıslatıyorum. Üzerini örttüm. Kenar kısımlarını da kapatıyorum. Bir 10-15 dakika kadar beklettim. Açıp yufkalarımı katlıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Bu yufkalarla isterseniz börek, isterseniz tostlar, isterseniz dürümler, isterseniz de yöresel tariflerimiz var. Islama gibi, çullama gibi. Bu tarifleri yapabilirsiniz. Hazırladığımız bu yufkalar bakar mısınız yumuşacık oldu. Bunlarla ilgili çeşit çeşit tarifleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlerleyen günlerde inşallah sizlerle bu kuru yufkayla hazırladığım tarifleri paylaşacağım. Eğer yufkalarınızda kuruluk kaldıysa tekrar ıslatıp üzerini kapatıp biraz daha bekletebilirsiniz. Yufkaları katladım, hazır. İsterseniz ekmek yerine de yufkaları yiyebilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.